Oo Cem'cim. Yine keyftesiniz. Ben mi keyifliyim, o mu keyifli acaba? Neyse sen anlat. Bize ne anlatacaksın? Bu yaz sıcakları Ya bu yaz geldi. sıcaklarında en önemli konulardan bir tanesi buzdolabı meselesi. Evet. Taşınabilir mobil buzdolabı. Aha da ben bizdekini anlatıyorum. Ya böyle bir hani sen ne kullanıyorsun dediklerinde vereceğimiz cevap bu. Tecrübemizi anlatıyoruz. Tecrübemizi Reklam anlatıyoruz. değil. Araştırdım da biraz da tabii haliyle. Burada EVA 45 AX modeli var. Birincisi yaz geldi. Havalar ısındı. Haliyle havalar ısınınca Karavan dolapları. karavan dolapları özellikle. Hele hele üçlü sistemler yani termoelektrik dolaplar ortam sıcaklığına bağlı olarak performansı acayip düşüyor. Hele ki böyle 30'ları 40'ları gördüğün an direkt olarak artık soğutma işlemi hiçbir şekilde yeterli olmuyor. Çünkü dışarıya göre soğutabiliyor. O yüzden de onlar termoelektrik soğutucular, üçlü sistem dediklerimizin hepsi bunun içine giriyor ama bunun dışında başka modeller de var. Yani mesela bizdeki üçlü sistemler için demiyorum ama taşınabilirler için söyleyelim. Ucuzsa, çok ucuzsa mesela mutlaka düşünmen lazım. Ya abi bir sorun olabilir bunda. Yani bir sorun olabilirden kastım. Eğer termoelektrikse işini görmeyebilir. Alırsın dersin ki ya bu mobiller meğersem taşınabilirler böyle soğutmuyormuş. Halbuki onun da farkı var. onun da farkı var. Çünkü soğutucu var ama bir de kompresörlü soğutucu var. Termoelektrikte bu mesela kompresörlü. Zaten işin sırrı güzel. Kuşlara git biraz uğraş. İşin sırrı biraz değil direkt olarak kompresörde. O diğer termoelektrikler Peltier diye bir şeyle çalışıyor. O teknoloji de ucuz, sessiz ve hafif. Dolayısıyla hani baktığın zaman çok avantajlı görünüyor. Çünkü üçü de süper bir teknoloji. Düşünsene hem ucuz hem hafif hem de sessiz. Yani ses de önemli. Ama dediğim gibi ortam sıcaklığına bağlı olduğu için de başka bir sorunu var. Şimdi kompresörlerse evde kullandığın buzdolabıyla aynı mantıkta çalışıyor. Yani evde kullandığın dolap nasıl çalışıyorsa bu da öyle çalışıyor. Dolayısıyla evde kullandığın performansı taşınabilir olarak yanına alıyorsun. Yani dışarısı 40 derecede olsa böyle kompresörlü bir cihaz eksi 20 dereceye kadar da performans verebiliyor. Özelliği var. Dondurucu özelliğini çalışıyor. Bu yani o yüzden de şimdi bunu diyelim İstanbul'a, Sapanca'da falan filan ama bir de git Ege'ye git mesela. Tabii. Ya oralarda kullanman lazım zaten. Yani oralarda işine yaraması gerekiyor. Öbürküler yani o termoelektrikler artık o sıcaklarda yani dışarının sıcaklığıyla bağlı olduğu için bir nevi diyelim mesela sen 20 derecede kullandın baktın dedin ki kışın aldın. 20 derecede 25 derecede denedin baktın o iyi ya soğutuyor dedin termoelektrik için. Sonra gittin yazın Akyaka'ya bilmem nereye. Orada bir geldi sıcak 40 derece. Bir de şey var güneşe böyle biraz da maruz kaldı diyelim bulunduğun ortam. Abi 45 dereceyi rahat görürsün Dış yani. çekirdekten içe. Gördüğün an o 20 derecede çalıştığı sıcaklığı düşün. Şimdi ne oldu? Üstüne 20 derece daha bindirdin. Yani içinde ne varsa suya döndü zaten. Yani Evet. zaten donmaz bir da anlamı kalmıyor o zaman. hiçbir anlamı kalmıyor. Hiç Boşuna soğutmuyor, bozuluyor. Biz zaten cihaz hammallığı. aynen tam olarak öyle bak ne güzel söyledi cihazlanmalı. Şimdi evet bunlar kompresörlü olduğu için daha pahalı fakat bunu bir kere alıyorsun yani kullanacaksın amacı da o zaten. Yani ona da yaramazsa ne yapıyorsun? Diğeri ucuz diye aldığını atıyorum 5.000 lira verdin uyduruyorum yani 5.000 lira verdin ucuz diye aldın soğutmadı hiçbir işe yaramadı 5.000 çöp Evet. gitti. Şimdi işe yarayacak olan şey dolayısıyla bu kompresörlü. Bu arada bu şöyle hareket edeceğim ama mecburen. Kapaklarını bize açıp Şimdi bak, gösterebilirsin. Bu çift kapaklı. Ben özellikle bunu tavsiye ediyorum. Çünkü çift kapaklı olmasının şöyle bir avantajı var. Bu küçük ve büyük olarak 40 litre saklama alanı veriyor sana bu. Değil miydi? Adı 45 AX ama 40 litre saklama alanı var. Ve 2 bölümü var. Bu 2 bölüm bir büyük bir küçük alanı var. Bir bölümde çocukların sevdiği kaprisanlar, kahveler bilmem neler. Bir bölümde de ne var? Mesela buraya da koydun işte tavuktu, etti bilmem ne attın buraya. Biraz daha dondurmak istiyorsun. Daha güvenli saklamak istiyorsun. Buraya bunu attın. Ya da neyse işte yani. İkisi de eksi 20 dereceye kadar gidiyor. Fakat biz karavandaki buzdolabının buzluk kısmı yani dondurucu değil. Daha da soğuktur mantığıyla koyduğumuz etlerimiz falan çoğu zaman İşte çöp oldu. Yani o yüzden bu aynı mantık işte biraz da oradan geliyor. Tamam onlar termoelektrik o mesela tüple de çalışıyor. Zaten öyle bile olduğunda şey diyorsun. Abi ısıtarak soğutan bir sistem geliştirmiş adam. Yani tüp oradan ateşliyor tık 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 yapıyor ve başlıyor. Müthiş de bir taraftan yani hani o da bir teknoloji tabii düşündüğünde. Her bölme için ayrı bir sıcaklık göstergesi var. Kardeşim ya bizde de Türk halkında şu var ya bunu çıkartmıyoruz ya. Arkadaş ya yemin ederim. 2 göstergesi var bunun. 2 alanında. Bir de ayrıca QR kodunu şuradan okuttuğun zaman telefonda bir uygulaması var. Uygulamayla da kullanabiliyorsun. Ha diyeceksin kardeşim ya kalktın geldin şu düğmeye mi basamadın hani uygulamadan. Bazen uygulamada hangi taraf işte
küçük taraf kaç derece, büyük taraf kaç dereceyi daha kolay görebiliyorsun gibi de oluyor. Yoksa aynı Tabii şey burada da bazen yazıyor. şöyle diyorum. Cemcim diyorum işte soğutucu kısmını şu dereceye çıkart ya da bu dereceye düşür diyorum. Ben sana Ha, evet. sesleniyorum. Sen oturduğun yerden pıt pıt Doğru. yapıyorsun. Evet, o da bir avantaj hakikaten. Bluetooth'la hemen görüyor. İlla QR kodu okutmana gerek yok. O bağlantı kolay koyabiliyor ama şeyden görüyorsun işte. Yakınlarda hangi şey var? Cihaz var. Bluetooth da var çünkü üstünde. Onunla görüyor. Yapıyorsun. Aynı burada nasıl basıyorsan ses geliyorsa aynı öyle de geliyor. Yani uzaktan da yönetebiliyorsun. Bak buralarda bağlama yerleri var. Böyle hani bir yerlere bağlı diye. Hani eğer sabitlemek istersen. Onun dışında şu taşıma kolları gayet sağlam. Yani dolu da olsa markanın- taşıyabiliyorsun. Bu markanın bir de tekerleklisi var isteyene. O birazcık daha büyüğüydü. Ama o bize Aslında çok hani bagajda çok gereksiz fazla gelecek, yer kaplayacak diye seyahatlerde tercih etmemiştim. etmedik ama bence edebilirdik de yani. Ama şöyle, bu mesela bunun yüksekliği bakayım. Tabii bak, tam düşündüğüm gibi. Bunun yüksekliği sayesinde karavanda o alt saklama alanı var ya, oraya da sokabiliyorum bunu. Çünkü orası 2 karıştan daha büyük. Bu 2 karıştan 2 karış bunun boyu ve sonrasında da bu şeyle kullanıyorsun. 12 voltla kullanıyorsun. Bu arada bu tırcıların da gözdesi, sen değil. Yani sen de gözdesi olabilirsin de. Ya Pamuk, Kabloyu ısırma kabloyu. Sakın ha, öyle bir şey yok. Ona göre bu kablolar ısırmaz. Kablolara bu arada sprey var. Kediniz falan böyle ısırıyorsa kabloyu, ısırmasın diye bir koku buna sıktırıyorlar. Isırmıyor hesapta. Ben ikisini duydum bak. Bir ayağıyla iner misin aşağı? Bay bay. Dolap ulan bu. Hadi oradan. 12 voltla çalışıyor. Aynı zamanda tırlarda falan da mesela otomobile bağladın 12 volt ama tırlarda 24 volt var mesela. Bu 24 voltla çalışıyor. Aynı şekilde bir daha değiştirmiyorsun bir şey yani. Bunun bir de adaptörle çalışan, yani gene bu ucunu buraya taktın, diğer ucunu da 220 volta taktığın bir adaptörle beraber de kullanabiliyorsun. O adaptör tabii önemli. Bununla beraber de ayrıca satılıyor. Beraber gelmiyor. Ayrıca satılıyor. Onu Metin Bey geçenlerde aldı sağ olsun. Adaptör de 1000 liraymış. Adaptörü iyi almak lazım. Yani doğru amper veren bir adaptör almak lazım. Ya bu işte şunda da kullanırım, ben bunun çakmasını alırım falan diye düşündüğünüzde mutlaka detaylara bakın. İyi bir adaptör almak önemli arkadaşlar. Çünkü dolabı yakarsın. Kompresör gider, yazık olur. Oradan kâr ettim dersin, dolabı yakarsın. 300-500 lira kâr Ha, edeceğim kâr ettim diye, derken evet. gider. Çok doğru. Şimdi bak, bunun genişliği 28,5'a 28'e 38. Bu taraf. Büyük taraf böyle. Yani buraya daha büyük olunca daha çok doldurabiliyorsun. Küçük tarafta 20'ye 28,5'a 18 santimetre. Yani derinliği bunun 18,5. Öbür taraf 38. Dolayısıyla bir taraf daha derin, bir taraf daha büyük. Böyle bir alan farkı var ikisinin. Bu tarafı diyelim ki 3 derecede tuttun. İçecekler var. Soğuk su bilmem ne, onları içeceksin. 3 derecede tuttun. Bu tarafta da et var, şu var, bu var. -18 yap. Dedin abi sağlıklı olsun. Biraz kalsın, dayansın dedin. Burada oldu. Dolayısıyla ikisini ayrı ayrı yönetebilmek çok önemli. Tek Evet. parçalı almamak mutlaka bu anlamda büyük önem taşıyor. Çünkü Kesinlikle. dondurmak istediğin şeyler var. Bir de yemek içmek istediğin şeyler var. Evet. Yani onlar da önemli. Meyve koydun, yolda gidiyorsun veya işte burada geldin, yapacaksın. Ne yapacaksın? Donmuş meyve mi? Yemeyeceksin. Olmaz yani, koyamazsın. Dolayısıyla çift bölmeyi... Ya da dondurma almak istedin çocuklara, al at içine işte. Allah, aynen öyle. O yüzden çift bölme acayip önemli. Çift bölmenin tabii ayrı kontrol de önemli. Yani çift bölme var da aynı derece veriyor. Ne anladım o işten yani. O bir şeye yaramaz. O yüzden ikisini ayrı ayrı kontrol edebilirsin. İstersen ikisini ayrı derecede tutabiliyorsun ama bu taraf, dondurucu tarafı daha önemli. Burada bir de Max Eco diye bir şey var. Maksimum ekonomi diye bir bölüm var. Güç tüketimini maksimum derecede verimli hale getiriyor. Bir de şoklama var. Yani maksimum yaptığın zaman şokluyorsun. Hani o gene derin dondurucularda olan konu. Şokluyorsun. Şokladığın zaman da gene burada işte donduracaksın, bir şey yapacaksın. Şoklayarak saklayabiliyorsun. Seyahatlerde hani biz severiz ya böyle yollarda işte taze özel peynirler, yok işte efendim oranın özel etsel Doğru. mamulleri vesaire almayı. Bunu yolculuklarda da bu anlamda kullanabiliyoruz değil mi? Aracın Aynen öyle. Biz İçerisinde- mesela Berlingo'nun bagajına bu rahatlıkla giriyor. Rahat sokabiliyorsun bunu oraya. Ve yine tabii ne var? 12 voltla kullanabiliyorsun. 12 voltla kullanabildiğin için hemen arkada çakmak bölümünü taktın. Bu Yol orada boyu artık soğuk. bütün yol boyunca zaten çalışıyor. Ha yok, ben onu öyle çalıştıramıyorum. Benim çakmak
girişim yok. Yani vardır da, yani arabada çakmak giriş olmaz olur mu? Ama müsait değil. İşte epey yol gideceğim veya ben arabayı kapattığımda da ben bunun çalışmasını istiyorum diyorsan eğer, o zaman bak burada bunun gibi bir tane taşınabilir bir EcoFlow'u. Bu EcoFlow da taşınabilir bir batarya, powerbank. Devasa bir powerbank düşün bunu. Tamam mı? Bu öyle bir şey. Bu ne işe yarıyor? Efendim bak şimdi bu, sana da anlatıyorum, sen de dinle. Şimdi bunun çok çıkışı var da önde USB-C'ler bilmem neler var. Arka tarafta da bildiğin normal ev prizleri, hani oradan tanıdım. Bir de burada göreceğin, bak burada bir yine çakmak şarjı var burada bunun. Şimdi bunu buna takıyorum. Taktım. Sonra da bunu da buraya takıyorum. Yine standart yuvasına. Bu da zaten tek şekilde takılabiliyor. Ve EcoFlow'umu açıyorum. Bataryamı açıyorum, öyle diyeyim. Hani illa EcoFlow olması gerekmez ama. Sonra da buradan diyorum ki abi sen çalış. Bakayım. Yes. Ve geldi. Şimdi artık bunu bakacaksın. Ben sana söyleyeyim kaç watt harcadığını şimdi söyleyeceğim sana. Açtım. 5 derece ve eksi 1 derece şu an. Demin çıkartmıştık çekime başlamadan. Ve sana söyleyeyim şu an 32, 38, 41. 41 watt çekiyor şu an bak. Yani bunu al, dağın tepesine çık, 35. orada bağlayacağın bir çakmaklık bir yer. İşte hani arabada sürekli şarj edeyim şeyin olmasın. Diyor ki bak 21 saat ben bunu böyle çalıştırırım diyor. Bak 21 saat bu dolabı çalıştırırım diyor. Eğer buna arabada dedin ki arabadan şey alayım dedin. Arabayı açıp kapatıyorsun yani diyelim. Evet. Dolduracaksın bunu. Abi bunu zaten bununla beraber gelen şurada takabildiğin gene çakmak şarj şeyi var, aparatı var. Yani EcoFlow arabada şarj edebilirsin. Arabada şarj et. Yolculukta gidene kadar. Aynen. Gittiğinde Bu da mesela orada hep da şarj etsin. Yani bundan bunu aktardığın zaman ister bilgisayarını kullan, ister bir şey yap falan filan çok. Çünkü bu 60 watt diyelim ki harcıyor. Maksimumladın yani öyle diyelim. Ortalamanın üstüne diyelim 60 watt çekiyor ama yani işte böyle toplamda da o 12 voltta yaklaşık 5 amper falan yapıyor. Böyle baktığında bu ama sürekli değil. Güzel tarafı o. Kompresör olduğu için soğutuyor ve duruyor. Yani sürekli çalışmıyor. Otomobiller için en önemli konu bence bunun böyle taktın, çakmak şarjına taktın. Peki bu acaba diyorsun arabayı tüketir mi diyeceksin. Değil, üçlü sistem koruması var bunun. Yani o nedir? o neymiş? Bu araç aküsünü mahvetmemesi için özel bir sistem. Akünün voltajı düştüğünde aküyü korumaya alıyor. Öyle de bir güzellik. Üçlü aşama da şuna geliyor bu arada. Güvenli uyarı, kritik uyarı, sonra da kesin kesme. Yani en son artık o aşamaya geldiğinde kesiyor. Diyor ki ben diyor aküye zarar vereceğim, kapatıyor kendini. Aa ne güzel, akıllı. Bu çünkü önemli. Neden? Hani onu mahvetmemesi gerekiyor. Diyelim sen şöyle yaptın. Arabayı çalıştırmadın da şeye bastın. Hani var ya, açıyorsun her şey çalışıyor. Radyo çalışıyor falan. Hı hı. O moda aldığında çalıştırmaya devam ettin diyelim. O sırada da aküyü yedin. Ay. Tamam mı? Evet. Akü gidecek o zaman. Ne yapacaksın? Arabayı çalıştıramayacaksın mesela. Ama bu Bu onun da. onu da fark ediyor. Diyor ki tamam diyor, aküde voltaj düştü. Siz ben en iyisi kesin kendimi böyle kapatayım. yaparsınız. Ha yaparsın. İnsanlar. Abi insan işi, unutur yani, hakikaten dersin yani, gidersin soğumasın aman çalıştırırım şimdi dersin. Bir unutursun, geçmiş olsun gitti gibi. Ama burada öyle değil. Dolayısıyla oradan da kurtarıyorsun. Vallahi çok da güzel duruyor bugün uslu. Biblo evet. Pamuk'la beraber dolap anlatımıza devam ediyoruz. Şimdi bak buradan mesela böyle bu düşük güçle kullanıyorum. Buna ben bir tane solar panel bağlasam zaten diyelim ki. Onunla da bunu rahatlıkla karşılar. Çünkü 30-40 wattlık bir güç çekiyor. Çok düşük bir güç bu. Bununla da çalıştırabilirsin. Uzakta, dağda, bayırda, arabada, karavanda, çadırda, nerede istiyorsan orada bunu kullanabilirsin. Yani bunu gene aldın, adaptörle kullanıyor olursan da bu arada adaptör taktın ettin. Mutlaka 10 amperlik, 8 amperlik bir gerçekten bunu veren, yani CE belgesi falan olsun. Öyle çakma çukma bir şeyler almayın derim. Mutlaka öyle bir şey alın ve o adaptörle kullanın. O dönüştürücü meselesi önemli. Yakmayın boş yere kompresörü. Peki sadece almayı düşünenler böyle bir dolap mı alabilir yani? Başka modeller falan? Yok canım. Mesela şimdi bunun zaten farklı var bu arada. Bu Alman. Bu Alman patentli, Türk üretimi. Manisa'da üretiliyor. Öyle mi? Evet. Ha. Yani Eva Cool Germany yazıyor üstünde. Evet. Ama aslında Türkiye'de üretiliyor. Alman patentli bir teknoloji. Kompresörü çok Sekop galiba kompresörü. Kompresörü Danfoss'tu galiba eskiden. Önemli bir kompresör markası. Zaten sessiz de çalışıyor. O da çok, bak kompresörde de ses önemli mesela. Kompresörün sesli olması Doğru, demek. hiç sesini duymuyoruz. Hiç duymuyorsun ki. En güzel tarafı bu. Yani büyük markaların da bunu kullandığı söyleniyor. Gene bu kompresörle markasını kullandığı söyleniyor. Kompresör her şey dolaplarda. Bu sesi duymuyorsun, etmiyorsun. Diyorsun ki ha
tamam güzel çalışıyor mu çalışmıyor mu belli olmuyor. Şimdi karavanda önemli, arabada önemli. Çünkü çok ses yapsa kompresör gibi, evdeki dolaplar gibi çalışsa bu sefer senin başını şişirir. Küçük cihaz için iyi bir kompresör, küçük bir kompresör bu işi çözüyor. Şimdi bunun dışında neler var? Dometic var, Waeco var, o yabancı büyük markalar. Onlarda da gene tabii iyi kompresörler kullanıyor. Fakat oradaki sorun ne? Onlar tabii haliyle Dometic olduğu için, marka olduğu, Waeco olduğu için markalar haliyle daha pahalı. O yüzden onlar fiyat avantajına bakarsan kötü mü? Değil. Yani orada da o markayı almış oluyorsun. Ama bunu da alabilirsin yani. Hani burada da bir kaybın olmaz. Fiyat performans arıyorsan buna bakabilirsin. Ama diğerini arıyorsan hayır ben işte zaten karavanımda bilmem ne kullanıyorum. İşte arabamda zaten Dometic bilmem ne, hani Audi mesela. Audi'nin kendisi mesela Dometic'le çalışıyor bu tip soğutma işleri için. Arabanın kendi içindeki soğutmada Dometic'le çalışmış mesela gibi. Yoksa hani Mercedes seni bir yere götürür. Renault 12 Toros seni bir yere götürür. Yani götürmesi ise mesele, sorun yok orada aslında. Ama nasıl götürdüğüyle ilgili meseleler farklı hale geliyor. Bunun dışında Demon diye bir cihaz var. Burada arkadaşımız da kullanıyor. Galiba Cihan kardeşim kullanıyor. O Türkiye üretimi mi onu bilmiyorum. Böyle hani baktığın zaman daha uzun vadede, belki seyirciler için, benim için değil de ben de öyle bir şey düşünmüyorum. Ama uzun vadede Türkiye'de üretilen bir model olması, yedek parça şudur budur meselesinde müthiş rahatlık olur. Servis anında rahat edersin. O yüzden mesela orada gene bir artı avantaj oluyor. Mesela Dometic'e baktığın zaman da Türkiye distribütörü var, servisi var. Hani orada da gene sorun yaşamazsın. Bunlar büyük markalar. Fakat tabii Avrupa markalarda işte biz mesela karavanda söylüyoruz. İşte ne yapıyorlar? Zaman zaman garanti koşullarına zorluk çıkartabiliyorlar. Onlar da biraz belki de garantiyi kötüye kullananlar var, bilmiyorum. Neyse işte. Peki fiyatı Bir ne? de onlar da gene onlar da bildiğim kadarıyla yakın fiyatlar da, bunun fiyatına bakarsan eğer 14-17 bandı arasına satılıyor. Demon 50 litre çift bölmeli olan, hepsi burada da 13.500. Bizimki de hepsi burada da 16. Tekerleklisi de 19. Neyi tercih ettiğiniz çok şey değil ama hani kompresörlü olması, sessiz olması, dönüş olmaması. Mesela servis dönüşleri bunların gerçekten çok çok düşük. Yani yok denecek kadar az servis dönüşü. Ninkasi var mesela. Ninkasi diye bir marka var. 2012'den beri mi? 2011'den beri mi ne? Sağda. O da Sekop kompresör kullanıyor. O da iyi bir kompresör kullanıyor. Onlar da gene mesela şey diye yüksek sıcaklıklarda verimli çalışmaya odaklanmışlar. Ninkasi de olabilir ve onun da mesela Ninkasi'nin de gene tır şoförleri arasında da bilinirliği yüksek olduğu söyleniyor. Yine fiyat bandı da bunun civarında. Bir diğer markada Alpicool. Bu Çin markası. Fiyat daha ucuz fakat o tropikal sıcaklardaki performans biraz tartışmalı gibi görünüyor. Ona bakmak lazım. Alacak olanların gerçekten yorumları çok iyi okumasını tavsiye ederim. Yani ne olur ne olmaz bir kere alacaksın. Az önce bahsettiğimiz şeyler. Yani sonradan sorun yaşamamak lazım. O Çin üretimi. Çinliler tabii haliyle Çin'de ciddi bir fiyat avantajı oluyor. Fakat performans avantajını göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla bu işin özetine gelirsek. Karavan sahibiysen, çadırın var, dışarı sağa sola kampa gidiyorsan, araban var, arabanda camper van yaptın, üstüne araç çadırı koydun, soğutman gerekiyor bir şeyler, mutfak bilmem ne işi için. Yani Berlingo ve o seri biliyorsunuz hep aynı. Yani Berlingo, Toyota, Peugeot, Opel, Fiat hepsi aynı bu arabaların. Çoğunda o çakmaklık zaten var. Çoğunun bagajı bunlara çok uygun. Bazıları bunlara yatak yapıyor mesela, yatak koyuyor bu araçlara. Hani onlar için de çok ideal çünkü sessiz çalışıyor. Bir batarya paketin varsa böyle istediğin yerde kullanabileceğin, hatta yani evinde odanda bile kullanmaya gerek yok da yani orada bile kullanabilirsin bunu. Taşıması kolay. Yani sağa sola kolay taşıyabiliyorsun, götürebiliyorsun. Tekerleklisinin daha kolay olduğunu tahmin ediyorum ama biraz daha büyük. Yani yüksekliği biraz daha fazla. Mesela o yatağın altına sığmaz. Bu yatağın altına sığar. O ranzanın altına sığıyor. Fakat diğeri sığmıyor. Bu arada benim yakışıklı oğlum bir şey hatırlattı. Onu ben söylemek istiyorum. Efendim, bakın burada bunu biz çok geç fark ettik. Siz geç fark etmeyin. Burada bir kesme tahtası var. Adamlar buraya bunları koymuş, düşünmüş bak. Yani Alman patentli, Türk tasarımı da değil yani. Bu Alman patentli, Alman tasarımı büyük ihtimalle. Çok kedi medi sevdiğim için bak böyle koydum buraya ve buradan da kapattın. Biz bunu yaklaşık işte 1,5 yıl sonra fark ettik. Gerçekten öyle oldu. Efendim bu şimdi 2 yıl garantili. Diğerleri de öyledir yani. Diğerlerinin de garantisi aynıdır diye tahmin ediyorum. Pikniğe gittin, uzun yol tır şoförüsün, işte ne bileyim kamyonun var, bir şeyin var, kullanacaksan rahatlıkla bunlardan alabilirsin. Ama bence şundan da almakta fayda var. Bunu da başka bir videoda istersen anlatabiliriz. Bu bence yine bir kampçının da, yani bırak kampçıyı, artık İstanbul'da da herhangi bir yerde de elektrikler kesildiğinde işin var, gücün var, bir şeyin var, bir cihaz çalıştıracaksın. Karavanda mesela fön makinesi çalıştıramazsın normalde. Yani çünkü sorun. 220 çıkışın yoksa. Evet. Neyse bunu anlatmayacağım. Onu oraya saklamış olayım. Efendim, hayırlısı olsun diyelim, ne diyelim. Teşekkür ederiz.
Bir şey Bizi değil efendim. yine bilgilendirdin. Biraz uzun Şu- tuttum ama artık kusura kalmayın. Artık kırparsın bol bol. Kırparım bol bol. Kendine iş çıkardın Cem'cim. Anlatıyorsun anlatıyorsun. Vallahi böyle söyleyince canım sıkıldı şimdi. Pamuk gel buraya bakayım. Hadi Gel bir seni görüşürüz. seveyim de bari kendime geleyim ya.